Merhaba örgücü arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu güzel, sevimli, bohem, yaz için birebir güzel kığıt ipten bir çanta yapacağız. Normalde bunun içine telefon sığmaz ama telefon dışında kulaklığınızı, rujunuzu, kartlarınızı, anahtarlığınızı çok rahat sığdırabileceğiniz tak ve çık çantası. Şu çiçeklerle de çok sevimli bir görüntü elde ettik. Ben kahverengi ipi kullandım ilk başta. Ama ekranda daha iyi görünsün diye, daha belli olsun diye bu açık asırla yapacağım. Kalınlığı çok kalın değil, çok ince de değil. İdeal. Kullanacağım tığ numaram 4. Bir de askı olarak şöyle bir ip kullandım. Bunlar genelde bileklik ipi, kolye ipi diye geçiyor. Oldukça sağlamlar. Yaklaşık 1.30 kadar kullandım ve bağlama yöntemi olarak şunu seçtim. Daha havalı durdu. Göstereyim. Renk de uyumlu. Bu renk hem açık asıra da gider hem bu rengi birçok renge de gider. Rahatlıkla yapabileceğimiz bir çanta olacak. Boyutlarını da söyleyeyim size. 15 santim uzunluğu, 12 santimde eni. Yani benim telefonumun büyüklüğü yaklaşık 16 santim. Hani eğer telefonunuzun boyu bundan küçükse bu bile rahatlıkla sığıyor içerisine, gördüğünüz gibi. Ama tabii daha uzunsa şöyle falan dışarıda kalır. Hazırsanız başlayalım. Önce ipimi tığıma bağlıyorum. Ardından da orta gevşeklikte zincir çekeceğim. ...15 tane zincir çekiyorum. Tabanımızın büyüklüğü böyle olacak. Şimdi yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzan yapmadan önce 2 tane daha zincir çekiyorum. 15 artı 2 olarak düşünelim. Tığımı bir kere dolayıp hemen 15. zincirime batıyorum. Her zincire batıp yarım trabzan yapıyorum. Bu başa kadar yarım trabzan yapacağım. Toplam 15 tane olacak. Sonra diğer tarafını döneceğiz. 15 tane oldu. Sıranın sonuna geldim. Tam buradayım. Üzerine dolayıp tığımı, ipimi en son battığımın köküne bir daha batacağım. Ardından bir sonrakine. Şu ipi de birazcık araya yediriyorum. Sıramın sonuna geldim. Şu zincir çektiğim kısım
burayı da zincir çekmiş olduğum 2 tane zincir çekmiştim zaten. Çekmiş olduğum 2 tane zincirin ikincisine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve çantamın tabanını hazırlamış oluyorum. Çok kolay. 15 tane bir tarafta oldu. 15 tane bir tarafta. Sadece şu 2 tane çekmiş olduğum zincir kısmı da ilmek birleştirmemiz oldu. Onun üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi ikinci sıraya geçelim. O bundan daha kolay. Şimdi burada 2 3 ve 4. 4 tane zincir çektim. 3 tanesi trabzanın gövdesi olacak. Bir tane de ara boşluk olacak. Tığıma ipimi doluyorum. Ve bir taneyi boş bırakıp diğer başağın tepesine batıyorum. Kutu kutu yapacağız. Ve ikili trabzan yapıyorum burada. Bir zincir çekiyorum. Bir başağı boş bırakıp diğer başağa geçiş yapıyorum. Ve bir kutucuk daha yapıyorum. Bir zincir, bir sonraki başağa geçiş yapıyorum. Yani bir tane trabzan bırakıyoruz her kutucuğun arasında. Bakın böyle. Bir zincir, bir trabzan bırakıyoruz bir sonraki kutucuğa. Bir zincir, bir boşluk, çok böyle kasmadan, sıkmadan elinize. Şu dönemeçte de aynı işlemi devam ediyoruz. Bir taneyi bırakıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Birini bırakacağım. Şunu bırakıyorum. Bir sonrakine. Köşeye yaptık. Şimdi sıramın sonuna doğru geliyorum. Bir tane daha var. Şimdi bakın bu 4 tane zincir çekmiştim. Bir zincirimi de çekeyim. 4 zincirimin 3'ü trabzanın gövdesini oluşturacak. Şurası. Bir tanesi de bu şu. Üçüncünün tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve kutu şeklini alıyor zaten orası da. Bakın bu birleştirmeyi yine 1 2 3 4. 3 tanesi buradaki 3 zincir trabzanın vücudu, bir tanesi de boşluğu. Bir üst sıraya geçerken de tığıma ipimi dolayıp altta yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepesine bir tane yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir tepesine batıyorum. Bir zincir tepelerine batıyorum. Bu şekilde dönüyorum. Şimdi bakın kaç sıra yapmışız diğerinde. Onu da göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 tane sıra yapıp sonra bu sıramıza geçeceğiz. Yapacağımız işlem hep aynı. Birleştirme yerine geldiğimizde 4 tane zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz. Son kısma geldiğimizde yakınlaştırmak istiyorum. Yine bu 3 tanenin üçüncüsüne batıyoruz. İlmek kaydırma yapıp birleştiriyoruz. Şimdi ben kalan sıraları tamamlayıp en üst sıraya gelince devam ediyorum. Şimdi 6 sıra yaptım. Bunu ters çeviriyorum. 6 sıra yaptıktan sonra
elimizle de esnetmemiz gerekiyor bayağı bir. Kağıt çünkü şekil almaya çok müsait. Tamam. Şimdi üst sırasını yapacağız. Üst sıramızda aynı bu tabanda olmuş olduğumuz gibi yarım trabzan yapacağız. Önce bir tane ilmeği kaydırma yapıyorum. Göstereyim. 2 zincir çekiyorum bu sefer. Tığıma ipimi dolayıp boşluğa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ardından başağın tepesine bir tane, boşluğa bir tane yarım trabzan ve başağın tepesine bir tane. Bu şekilde çantamın etrafını çevireceğim. Bakın çok kolay. Şimdi bu sıramı çevirip buraya geliyorum hemen. Sıramın sonuna geldim. Şurada 2 zincir çekmiştik gördüğünüz gibi. En son boşluğun içine yaptım. Çekmiş olduğum 2 zincirin tepesindeki başağa ilmek kaydırma yapıyorum. Ardından bir zincir çekip ipimi keseceğim. Ve çantamızın ana gövdesi bitmiş olacak. Şimdi bunu bir şekillendirip geliyorum. Evet, çantamızın vücudunu bitirdik. Çok kolay. 2 dakikamızı almadı yapmamız. Çok hızlı oldu. Şimdi çantamıza bu güzel çiçekleri yapacağız. Ve bu çiçekleri de bir buraya bir buraya konduracağız. Bu da oldukça kolay. Hadi başlayalım. Ben sihirli halka ile yapıyorum. Çok kolay zaten. Bir tane zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğum sihirli halkanın içerisine toplamda 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 ve 5. Sonra alttaki ipiyle sıkıştırıyorum. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum sık iğnenin başağının tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Ardından 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Buradaki bir sonraki başağın, yani alt sıradaki bir değil ikinci sık iğnenin tepesine bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip ardından bir sonraki sık iğne, yani her sık iğnenin başına batıyorum gördüğünüz gibi. Bunların içine yapraklarımızı yapacağız. 3 tane daha zincir çektikten sonra diğerini de yaptım. 1 3 küçük papatya gibi düşünün bunu. 2 3 ve bunu da ilmek kaydırma yaptım. 5 tane sık iğnemiz var. 5 tane sık iğnemizin tepelerine de birer tane kaya kaya battık. 3 zincir ilmek kaydırma, 3 zincir ilmek kaydırma, 5 tane de bu boşluklardan yaptık. Şimdi boşlukların içerisine yapraklarımızı yapacağız. Şimdi buradaki en son battığımdan şu boşluğun içine gelmek için bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve 4. Tığıma ipimi 2 defa doluyorum ve bu boşluğun içerisine 1 2 3 trabzan yapıyorum. Tığıma 2 defa dolayıp 1
2 ve 3. Bundan toplam 4 tane yapacağım. Tığıma tekrar doluyorum. 3 seferde geçiriyorum. 2 ve 3. Toplam şu çektiğimiz zincir dışında 4 tane 3 trabzan oldu. Şimdi tekrar 1 2 3 4. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine ilmek kaydırma yapıyorum. Dört tane zincir çektim. 4 tane üçlü trabzan yaptım. 4 tane zincir çekip ilmek kaydırma yaptım ve yaprağımın bir tanesini tamamladım. Bir daha yapalım. Bir sonraki boşluk içerisine ilmek kaydırma, 4 tane zincir. 4. Tığımı 2 defa doluyorum ve aynı boşluğa batıp 3 seferde geçiriyorum. 2 defa dolayıp 3 seferde geçiriyorum. Toplam 4 tane oldu. Bu zincir haricinde. Ardından 4 tane zincir batıp çekip aynı boşluğun içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Aynı işlemi yaptım. Sonra elinizle şöyle düzeltmeniz gerekiyor. 2 tanesini yaptım yaprağımın. Şimdi 3 tane kaldı. Üçünü de aynı şekilde yapıp geliyorum. Ben çiçeklerimi tamamladım. Bundan bir tane daha yaptım. Toplam 2 tane olacak. Şimdi bu arkadaki ipleri yedirmedim çünkü çantamıza bağlayacağız. Şimdi biraz daha uzaklaştırayım, göstereyim size. Şimdi çiçeğimizin bir tanesini buraya konduracağız. Tam da burada duracak. Bir tanesini de buraya koyacağız. Bu çok basit zaten. Arkada 2 tane ipim var. Arkadaki ipimleri buradan geçireceğim. Mesela tam şuraya denk gelsin istiyorum. Şu çapraza. Birini buradan geçiriyorum. Birini de buradan. Bakın şöyle direkt geçirdim ipleri. Buradan çıkardım. Ardından 2 tane düğüm attım. Bunu yedirmesi de kolay bu arada. Alttaki ipleri tıkamaması için tığ yardımıyla şöyle geçirebilirsiniz. Şuradan çıkarıp uçlarını sıkıştırabiliriz tekrar. Bakın. Hemen çantamızın dokusu olayı değişti. Düz file çantadan ponçik bir şeye evrildi. Şimdi bunu da şu çapraza bağlayacağım. Tam şöyle durursa bir tanesi buradan çıkaralım. Neredeymiş? Onu da burada. Kağıt ipin güzelliği önce böyle şekil şükür oluyor, bozulsa da daha sonra elinizle istediğiniz formu yakalatabiliyorsunuz. Evet, onu da aldım. Bunu biraz yukarıdan bağlamış oldum. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Buna ihtiyacı var bu çantanın. Mıncırılmaya.
Zaten kullandıkça daha böyle yumuşuyor. İsterseniz ütünün buhar kısmını da basıp bu çalı pozisyonundan çıkartıp daha yumuşak, grafiğe yakın bir hale de getirebilirsiniz. O zaman daha az böyle elle düzeltme gerekecek. Şu ipimi temizleyeyim. Ardından bu şunu bağlama yöntemimi göstereceğim. Bilenleriniz mutlaka vardır. Çok kolay zaten. Son aşamaya geçiyoruz yani. Bitti oldu. Tam kenarına denk gelecek yerden şuradan önce ipimi geçiriyorum. Bir miktar uzun aldım. Ters tutalım. Şimdi böyle yaptım. Şu şekilde göstereyim. Bu ipimin diğer ucu geçirmiş oldu. Bu şekilde bir daha üstüne katlıyorum. Şu işlem. Sonra bu tuttuğum yerden ipimi doluyorum. İki. Üç. 4. Eşit dolarım galiba. Bakın bu şekilde doladım. Sonra şuradaki boşluk var ya, bir önce kıvırdığım. Bunun içinden geçiriyorum. Ardından bakın bu onun ucu zaten. Şöyle sıkıca tutayım. Şunu. Sonra bunu çekiyorum. Gördüğünüz gibi bağlanıyor. Bu kadar. Çok kolay yapımı. Eğer şunu sıkı olmayacağını düşünüyorsanız şuraya da bir düğüm atabilirsiniz. Şuradan şu düğüm attığınızda artık mümkün değil, açılmaz. Zaten açılmaz da. Bu kadar. Şimdi bir tanesini daha beraber yapalım. Önce tam şu kenarda, bu kenarından sağlam olması için tam şunun içinden ipimin ucunu geçiriyorum. Buradaki işlem bu kadar. Sonra çantayı bu şekilde kenara koyuyorum. Şöyle yapalım. Tersten geçirmişim. Bakın. Bu ipimin ucu. Biraz daha alayım. Önce birinci bu. İkinci ucu alıp böyle koyuyorum. Şurada şu kalacak. Bu ipimin diğer ucu. Sonra bu ipimi alıyorum. Dolamaya başlıyorum bu tuttuğum yerden. 2 3 4 ve 5. Altta da tutuyorum bir yandan. 5.'yi doladıktan sonra bu tuttuğum boşluğun içerisinden şöyle yan tutayım. İpimi geçiriyorum. Böyle. Ardından daha bırakmıyorum bu arada kaşlarımdan. Şu çektiğim alttaki ip, bu şunun birleştirdiği yer. Sonra bunu çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Bu kadar. Sağlam olması adına da buraya bir tane burada diğer sıkılaştırma yöntemi o. Şurayı biraz gevşetelim. Şu görüntü olsun. Böyle de bağlıyorum. İşte. Anlatabildim sanırsam. Çantamızın ipini de bağlamış olduk. Ve çantamızı tamamlamış olduk. Uzaklaştırayım. Çok kolay. 2 dakikada yapıp çıkacağınız, 2 dakika mecazen söylüyorum tabii ki. Çok fazla vaktinizi almadan yapacağınız yazlık, tiril tiril, bohem, çiçek bir çanta. Çok güzel. Ben de kullanıyorum. Daha çok bu rengini kullanıyorum. Ama her iki rengi de güzel. İsterseniz bu çiçek renklerini değiştirerek de yapabilirsiniz.
yerlerini değiştirerek ya da farklı renklerde koyabilirsiniz. Çok güzel oldu. Kolay. Bu arada bir de tartalım kaç gram gittiğini daha doğru bir şekilde söyleyeyim size. Hemen tartımı getiriyorum. Hassas tartıyla tartıyorum çünkü çok küçük. Tamam. Ben 50 gram demiştim ama arkadaşlar 24 gram 25 gram kestiklerinizde düşünürseniz giden ip bu kadar. Oldukça az ve ideal. Bir tık büyütmek isterseniz tabi mesela tam telefonuma sığsın derseniz şöyle 2 sıra daha yapabilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Bu sefer telefon koymalık kartlıktan öteye çıkmış olur. Çok güzel oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dilerim beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi paylaşırsınız. Ya da daha iyi olması için fikirlerinizi belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.